Bilinmez Piri Reis. Piri Reis, gizemli Türk amirali. Dünyaya geliş tarihi bilinmeyen sıradan bir tebaa iken Piri Reis 1554 yılında 80 yaşını aşmışken Kahire'de Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle asılarak idam edildiğinde Hint Okyanusu kaptanı deryasıydı. Suçu vatana ihanet idi. Peki gerçekten vatana ihanet etti mi? Bilinmez. Aslında yine ünlü bir amiralken hayatı Barbaros Hayrettin Paşa tarafından kurtarılmıştı. Çünkü Piri Reis Pargalı Makbul İbrahim Paşa'nın ekibindendi ve Hürrem Sultan Pargalı'nın başını aldıktan sonra Pargalı'ya yakın tüm ekibi de tasfiye ediyordu, ortadan kaldırıyordu. Aslında her şey o ünlü haritayla başladı. Harita 1928 yılında Topkapı Sarayı'nın tadilatı sırasında işçiler tarafından yemek yerken sofra örtüsü olarak kullanılıyordu. Halbuki haritayı Hürrem Sultan'ın odasında bulmuşlardı. Hürrem Sultan'ın rahmetli kayınpederi 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim'e sunulan haritanın Hürrem Sultan'ın odasında ne işi vardı? Hürrem Sultan Piri Reis'in dillere destan hazinesinin peşinde miydi? Peki hazineyi bulabildi mi? Piri Reis'in Süleyman Peygamber'in hazinelerini bulduğu söyleniyor. Bu iddia doğru olabilir mi? Bilinmez. Ama bilinen bir şey var. Piri Reis ünlü haritasının kendisine Süleyman Peygamber tarafından çizdirildiğini kendi kitabında yazmıştı. Peki böyle bir şey olabilir mi? Bilinmez. Ancak Piri Reis'in haritasında Güney Amerika'da ve Antarktika'da gösterilen bazı bölgeler 1958'de keşfedilebildi. Piri Reis ise bu bölgeleri 500 yıl önce göstermişti. Hem de tüm ayrıntılarıyla. Günümüzdeki haritalarda bile Güney Amerika ve Arjantin yanlış olarak dik çizilirken Piri Reis tam doğru olarak Arjantin'i 47 derecelik bir açıyla çizmişti. Tüm uzmanlar bir konuda anlaşıyor. Piri Reis'in haritaları ancak atmosferin 80-90 kilometre dışından yani uzaydan bakılarak çizilebilir. Çünkü haritalar adeta birer uydu fotoğrafıdır. Yakın geçmişte dahi diğer haritalardaki hatalar Piri Reis'in haritasına bakılarak düzeltilebiliyordu. Herkes Piri Reis'in haritalarının kusursuzluğu karşısında hayrete düştü. Aslında birileri Piri Reis'in haritasında büyük bir hata bulmuştu. Şok edici bir iddia. Naziler 2. Savaş sırasında Piri Reis'in haritasını kullanıyorlardı. Şok edici ayrıntı ise Naziler Piri Reis'in haritasında Antarktika'da bir kara parçası gördüler. Önce bunun bir hata olduğunu düşündüler. Araştırmak için bölgeye meşhur U-botlarını, denizaltılarını gönderdiklerinde gerçekten de orada bir kara parçası vardı. Bu kara parçası ilk defa keşfediliyordu. Askeri taktik ve lojistik olarak emsalsiz olan bu bölgeye Naziler bir hava üssü kurdular. Yeni nesil savaş makinelerini kullandılar. Antarktika ancak 1958'de tam olarak keşfedilebildi. Her şey o kadar belirsiz ve gizemli ki meşhur haritanın bütününe hiçbir zaman ulaşılamamıştı. Çünkü Pargalı'nın övgüsüyle bahsedilen genç Türk amirali Muhittin Piri 1. Selim'e yani Yavuz Sultan Selim'e takdim edildi. O da haritasını Yavuz Sultan Selim'e sundu. Padişah haritayı ikiye ayırıp "Biz doğu tarafına hükmedeceğiz" dediği rivayet olmuş. Peki haritanın kalan kısmı elimizde mi? İnanın o da bilinmez. Harita 1987'de sergilenmek üzere ABD'ye gitti. O günden beri aslını gören yok. Hatta 2003 yılında UNESCO dünyada Piri Reis'i anma yılı ilan etti. Çünkü Piri Reis'in dünya haritasının çiziminin 500. yılıydı. Ama müze yetkilileri haritanın aslını bu anma yılında bile kimseye göstermediler ve sergilemediler. Çok şükür ki orijinali ceylan derisine çizilen bu haritayı 1937 yılında Cumhurbaşkanımız Atatürk bizzat incelemiş ve devlet matbaasında çoğaltılmasını sağlamıştı. Şu anda kullandıklarımız bu kopyalar. Piri Reis Portekizlerden rüşvet aldığı iddiasıyla idam edilmişti.
Şimdiki araştırmalar bunun bir komplo olabileceğini söylüyor. Piri Reis, korsan geleneğine uygun olarak savaşta elde edilen toprakları Devlet-i Aliye'ye, Osmanlı İmparatorluğu'na bırakırken tüm savaş ganimeti Piri Reis'in oluyordu. Dolayısıyla zaten müthiş, dillere destan bir serveti vardı, parayla satın alınabilecek bir adam değildi. Piri Reis, 36 parçalık müthiş donanması, dillere destan servetiyle çok güçlü ve fazlasıyla zengindi. Hem de düşmanlarını kıskandıracak kadar güçlü ve fazlasıyla zengin. Son seferinde dahi 3 kadırga dolusu hazine ile geri dönmüştü. İdam edildiğinde tüm mal varlığına el kondu. Çünkü o zaman hukukunda devlete ihanet edenlerin hem kellesi gider hem de mallarına el konurdu. Peki bu gizemli Türk amiralinin tüm mal varlığı bundan mı ibaretti? Yoksa yıllarını geçirdiği, haritalarını çizdiği, Kitab-ı Bahriyesini yazdığı Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Kilitbayır Kalesi'nin altında asıl hazinesi, Sultan Süleyman Peygamber'in hazinesi olabilir mi? Bilinmez. Çünkü o bilinmez Piri Reis.
anladım da. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Al. Eyvallah laf adam. Bize vermedi halde eyvallah dedik ya. Evet Allah var, eyvallah var. Güneş ama görmez orada. Balıkesir